Okay, let's get started, my chaps. Precious friends, everybody, listen to me carefully, please. Now we have got an important lesson about vocabulary training. Now we have got 10 fruitful concepts, as you see. 10 fruitful concepts. These are very important. If you want to learn vocabulary, what should you do? How can you learn? How can you improve yourself? If you want to improve your English level, what should you do? What can you perform? How can you perfect yourself? We're going to chat about these notions, these concepts. As you see, we have got 10 fruitful concepts here. And can you see transcription? It's the pronunciation style of these words. IPA, International Phonetic Alphabet, is quite important, quite significant, crucial for us. And let's learn and let's read, let's translate these examples. These are example sentences about these words. And actually, to be honest, I'm quite excited about this lesson. Let's get started. Okay, şimdi 10 tane kelime var. Bu kelimeleri öğreneceğiz ve cümleleri de kurmayı öğreneceğiz. Yani örnek vere vere daha iyi olmayı öğreneceğiz. Let's get started. 10 fruitful concepts. Şimdi fruitful zaten faydalı demek. Yani useful gibi ya da beneficial diyebiliriz. Disappointed. Bakın normalde bir kelime okunuşunu bilmediğimiz vakit normalde daha zor oluyor. Anlamak, konuşmak daha zor olduğu için disappointed diyor. Mesela disappointed yani hayal kırıklığına uğramış. Nasıl okunuyor? Bakın burada disappointed. Burada gördüğünüz gibi bir tane transcription var. Disappointed. Oldukça önemlidir bizim için transcription. Yani transcription okuduğunuz vakit kelimenin doğru okunuşunu direkt anlayabiliyorsunuz. Direkt native speakers gibi olabiliyorsunuz. Mesela disappointed diye okunuyor bu kelime. And discount, can you see? Discount and documentary, donate, we say donate, duty, earthquake, educate, election, embarrassed, emergency. Now, let's focus on that meaning. Şimdi disappoint hayal kırıklığına uğramış demek. For example, I was quite disappointed yesterday. What happened to you? I obtained some bad news gibi mesela. Discount, indirim demek mesela. Do you have any discount in the store? No, unfortunately, lamentably, we don't have any discount here right now gibi. Documentary, belgesel demek. For example, I want to ask you a question about documentaries. How often do you watch documentaries? Do you watch documentaries? Do you find documentaries boring or exciting? Do you suppose that documentaries are informative gibi mesela. Donate, bağışlamak, bağışta bulunmak. Hani, for example, I want to donate you money. Hani sana para bağışında bulmak istiyorum. I want to donate you a few pounds gibi. Donate şeklinde. Ya da mesela I can donate you everything. Duty, biliyorsun zaten mission demek ya da task diye kullanılır. What's your duty here? My duty is to teach English language to everybody. My duty is to help you. My duty is to protect you. Değil mi? Earthquake. As you remember, a few years ago, we went through a horrible earthquake. It was horrible, terrible. It was incredible. It was petrifying. Namely, it was very bad. Okay. And education is quite important, without education you can't do anything. And how can you educate your dog? And have you educated your dog? Gibi mesela. Election, seçim demek ama daha çok mesela political election, siyasi seçimler. For example, what do you think about the consequences of the elections? And what do you think about the results of political elections gibi. Embarrassed daha çok utanmış, mahcup olmuş. I'm so embarrassed because of the situation. And gibi mesela. And emergency, acil demek. For example, what can we do in an emergency situation, in an emergency condition? What should you do in an emergency condition gibi mesela? Sometimes we can undergo emergency situations, and we have got to take the necessary precautions.
Gördüğünüz gibi bunların okunuşu bu şekilde. Transcription bizim için oldukça önemli. Bu şekilde okumak. Disappointed, discount, documentary, donate, duty, earthquake, educate, election, embarrassed, and emergency. As you see, these concepts, these words are highly important for us. Now, let's read and translate example sentences. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Look at the first sentence. They were bitterly disappointed. They were bitterly disappointed at the result of the game. Hani onlar nasıldı? Oldukça acı bir şekilde, bitterly, acı bir şekilde demek önemlidir. Acı bir şekilde hayal kırıklığına uğramış değil mi? Hayal kırıklığına uğramıştı. Neydi? At the result of the game. At the result of the game. Yani oyunun sonucunda ne olmuştu? Onlar hayal kırıklığına uğramıştı. They were bitterly disappointed. Now, how can I form the question form? Şimdi soru hali nasıl olur bunda? Buradaki were var ya, bunu başa alırsınız. Çok basit olur. Bu şekilde. Were they bitterly disappointed at the result of the game? Yeah, exactly, absolutely, definitely, surely. They were bitterly disappointed at the result of the game. But no, they won't. Kısaca bu şekilde. They were satisfied at the result of the game. And look at the second sentence. We offer special discount rates for families. Şimdi ne demiş burada? Discount rates. We offer zaten teklif vermek, sunmak şekilde geçer. We offer sunarız. Ne sunarız? Special discount rates for families. Aileler için özel indirim oranları sunarız. Değil mi? Offer. Mesela bunu soru yapacağım. Nasıl soru yapacağım? Do you offer special discount rates for families? Yeah, sure. Exactly. To be honest, to be frank, we offer special discount rates for families. No, unfortunately. I'm sorry, I'm dejected, but we don't offer any special discount rates for families. You know, these are quite important sentences. These sentences are quite important. And look at the first sentence. There were some interesting interviews in the documentary. In documentary, can you see documentary? It's here. Belgesel demek değil mi? Documentary. Documentary. There were ne vardı? Normalde is there var demek. Geçmiş zaman hali there were ya da there was. Tabii burada there olmuş çünkü interviews çoğul olduğu için. O yüzden buna göre yapılmış zaten. Interviews, görüşmeler, mülakatlar demek değil mi? Interviews. Ne vardı? There were some interesting interviews in documentary. Interviews önemlidir bizim için. Interviews ne vardı? Birkaç tane ilgi çekici mülakatlar vardı. Nerede? Belgeselde bazı ilgi çekici, ilginç mülakatlar, görüşmeler var değil mi? There were. Peki olacak mı olacak? Normalde is there var demek geniş zamanda. There were, geçmiş zamanda. Bazen there has been, varmış gibi there has been diyebiliriz. There had been, past perfect tense. Ya there will be şeklinde de olacak şeklinde yapabiliriz. There were some interesting interviews in the documentary. For example, can you give me an instance, please? There were a lot of people on the road. There were a lot of pupils in the classroom. As you see, we can give more sentences. We can form new sentences. And look at the fourth sentence. He donated thousands of pounds to charity. Donated. Donate, bağışlamak, bağışta bulunmak değil mi? Oldukça önemlidir bizim için. He donated thousands of pounds to charity. Charity de oldukça önemli. Charity hayır kurumu demek. Hayır kurumuna o ne yaptı? Hayır kurumuna binlerce pound para bağışladı. He donated. Aslında give away kelimesi var. Normalde give vermek ya give away birisine bağışta bulunmak anlamı da var. O da bir phrasal verb. Synonymous olarak alabiliriz. He donated thousands of pounds to charity. Değil mi? Hayır kurumuna binlerce para bağışında bulundu. And I want to ask you this question. If you answer my question, if you reply to my question, I'll be glad. And did you donate any money to charity? Ya da have you donated any money to charity in your life? Yep, sure. I've donated a lot of money. Değil mi? Bir sürü para yapmışım. Değil mi? Of course, I experienced it. Onu deneyimlemişim. And look at the next sentence, fifth one. He felt it was his moral duty to help his neighbor. Duty, görev demek. Duty, okay? And he felt, burada feel, ikinci hal değil mi? Felt, ikinci hal hissetti. Yani ne hissetti? It was his moral duty to help his neighbor. O
komşusuna yardım etmenin onun ahlaki görevi olduğunu hissetti değil mi? Bakın he felt demiş. It was değil mi? Neydi? The diye çeviriyor. It was onun ahlaki göreviydi değil mi? Ne onun ahlaki göreviydi? Komşusuna yardım etmek değil mi? Neighbor. Neighbor komşu demek. Neighborhood kelimesi de mahalle anlamında kullanılıyor. Neighborhood. Önemlidir bunlar. Komşusuna yardım etmenin onun ahlaki görevi olduğunu hissetti. He felt. How did you feel yesterday? Gibi mesela dün nasıl I felt işte bla bla şeklinde kullanabilirsiniz. I felt horrified. I felt petrified. I felt surprised gibi felt şeklinde kullanıyoruz. Look at next sentence. You can't accurately predict earthquakes. You can't accurately predict earthquakes. Earthquakes zaten bu kelimeydi bizim hedef kelimemiz. Deprem demek değil mi? Earthquakes burada sonunda S var. Depremler demek. Predict oldukça önemlidir. Tahmin etmek, tahminde bulunmak yani speculate gibi tahminde bulunmak diyebiliriz ya da guess diyebiliriz değil mi? And accurately doğru bir şekilde bu da bayağı önemlidir. Accurately doğru bir şekilde. You can't ne yapamazsın? Doğru bir şekilde depremleri tahmin edemezsin. Önceden kesemezsin. Aslında foresee de diyebiliriz. Foresee önceden görmek değil mi? Foresee diyebiliriz. Foretell önceden anlatmak gibi. Değil mi? Ya da forecast tahmin etmek değil mi? Hatta şey var. Weather forecast hava durumu tahmini değil mi? Yani doğru bir şekilde depremleri tahmin edemezsin. And let's go on. Move on. All their children have been educated privately. Educated. Educated. Bizim için önemli. Educate, eğitmek demek değil mi? Bakın burada geçiyordu. Educate nasıl okunuyordu? Educate gördüğünüz gibi educate. Buradaki aslında bu işaret C olarak okunuyor. Şu C olarak okunuyor. Önemlidir bizim için. Educate. Educate. And all their children, onların bütün çocukları eğitildiği nasıl? Privately, özel olarak eğitildi. Normalde private, özel demek, hususi demek, mahrem diye de geçebiliyor bazen. Privacy, Amerikan aksanında, İngiliz aksanında privacy, özellikti. Zaten özel hayat diye geçer. Zaten privacy is quite important for us. Yani bizim için oldukça önemli. It's quite significant. It's critical for us. All their children, onların bütün çocukları. Bir de dikkatiniz burada being kullanmış. Niçin being kullanmış? Çünkü burada pasif yapısı var burada. Eğitilmiş durumda yani. Onlar eğitmemişler. Onların bütün çocuklar eğitmemiş, eğitilmiş yani. All have been educated. Özel bir şekilde eğitilmişler şeklinde çeviriyorum. Let's go on. The country's first free elections took place in 1990. Güzel bir cümle gerçekten. Ülkenin ilk serbest seçimleri, elections. This is the target word. This our aim took place oldukça önemlidir bu ifade. Take place bu da phrasal verb olarak geçer. Take place, took place. İkinci hali zaten take place vuku bulmak, meydana gelmek diyeyim. Aslında come about gibi, meydana gelmek gibi. Yani happen olmak ya da become olmak diyebiliriz. Took place in 1990. 1990 yılında ne oldu? Ülkenin ilk serbest, özgür seçimleri meydana geldi. Vuku buldu diyebiliriz değil mi? Took place çünkü ikinci hali kullanmış. Took place. When did it take place? Geçmiş zamanı soruyorum. It took place in 1990. Okay, in 1990. Gördüğünüz gibi bir de zaten şeyden önce, ilgi zaten yıllardan önce in kullanılır zaten. In 1990. And ninth sentence 9. cümle. Some women are too embarrassed to consult their doctor about the problem. Embarrassed, embarrassed. Çok oldukça güzel bir kelime, önemli bir kelime. Embarrassed. Mahcup olmuş değil mi? Some women. Bu arada women kelimesi kadın demek ama çoğul okunuşu women. Some women are too embarrassed. Bazı kadınlar oldukça aşırı şekilde mahcupturlar. Ne için? Yani neden utangaçlarlar böyle? To consult their doctor about the problem. Niçin? Bir problem hakkında, sorun hakkında, mesele hakkında doktorlara danışmak için oldukça aşırı bir şekilde mahcuplar, utangaçlar diyebiliriz, çekingenler diyebiliriz değil mi? Samimi, bazı kadınlar değil mi? Aslında sen bazen birkaç anlamı da çevirebiliyor. Birkaç kadınlar, bazı kadınlar diyebiliriz. To bu arada çok önemli. To normalde oldukça aşırı anlam katır ve bir sıfattan önce kullanılır. Embarrassed. Buradaki nasıl embarrassed sıfatsa bu da zarf görevini kullanılır zaten. To aşırı anlam katar, olumsuz anlamı katar. Hani mesela I'm too healthy diyemezsiniz. Aşırı bir şekilde sağlıklıyım diye yanlış olur. Genellikle olumsuz bir sıfattan önce kullanılır. I'm too weak today. Bugün çok zayıfım gibi yani. I'm too tired. I'm too exhausted. I'm too ill diyebilirsiniz böyle. Mesela the soup is too hot. I can't drink gibi diyebilirsiniz. Çorba oldukça sıcak içemiyor. It is too hot to drink. İçmek için oldukça sıcak değil mi? Yani olumsuz anlam ifade ediyor. To. Consult önemlidir. Consult danışma. Consult danışma demek zaten consultation bunun isim hali. Consult to doctor. Consult to advisor. Bir danışmana danışmak gibi önemli. Counselor danışmana danışmak diyebiliriz. Zaten consult consultation. Bu şekilde önemlidir. And and how is your personality? Do you have an embarrassed personality? No, I don't have
An embarrassed personality. I'm a sociable man. I'm an outgoing man diyebilirsiniz. And final ultimate sentence. I always have some extra cash with me for emergencies. Güzel bir cümle. Emergency, acil durum demekti. Emergencies, acil durumlar için kullanılır değil mi? Aciliyet diyebiliriz. I always, her zaman ne yaparım? Have some extra cash. Biraz ekstradan nakit para bulundururum with me, benimle beraber. Yani yanımda, yani ben her zaman yanımda ekstradan biraz nakit para bulundururum. Niçin? For emergencies, acil durumlar için. Değil mi? Acil durumlar için her zaman yanımda biraz nakit para bulundururum. I always have. Bu da zaten frequency adverb. Her zaman zaten frequency adverbs. And the other adverbs frequency. Never, almost never, hardly ever, scarcely ever. İşte seldom, rarely, sometimes, generally, usually. Bunları kullanıyoruz zaten. Always, her zaman. Bunlar genellikle fiilden, ana fiilden önce kullanılırlar. Zaten burada have ana fiil zaten. Ondan önce kullanmış gördüğünüz gibi. Önemlidir zaten. Cash nakit para demek. Bu önemli bir kelime. Cash. Coin zaten madeni para, coin. Money zaten biliyorsunuz zaten. Önemli bu. Currency aynı zamanda currency, para birim demek. As you see, these examples are quite important for us. Don't forget to repeat, to revise, to recap these lessons. These lessons are quite fruitful for you, beneficial for you. Don't forget to take notes. You can revise them later. And see you later. Goodbye. Toodles.